Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için evinizde gerçek süt kaymağı nasıl yapılır bununla ilgili bir video hazırladım. Videomda gördüğünüz bu bol kaymağı nasıl elde ettim, tüm püf noktalarını ve tüm detaylarını bu videomda sizlerle paylaştım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifim için 5 litre kadar Jersey inek sütü kullanıyorum. Kaymak yapımında kullanacağınız sütün mutlaka tam yağlı bir süt olmasına özen gösterin. İlk olarak şöyle yayvan genişçe bir tencerenin içerisine biraz su koydum ve çalkalıyorum. Bu sayede sütümü kaynattığımda tencerenin dibine de yapışmamış oluyor. Ben sütü kaynatmadan önce mutlaka süzüyorum. Bu şekilde tencerenin içerisine bir süzgeç yerleştirdim. Onun içine de ince bir tülbenti koyuyorum ve ardından sütümü içerisine dökerek bu şekilde süzdürüyorum. Bu sayede varsa sütün içerisinde istenmeyen maddeler onlardan da arındırmış oluyorum. Bu arada sütü kaynattığınız tencere muhakkak böyle 5 litreden daha geniş kapasitede bir tencere olsun. Üzerinde de sütü koyduktan sonra böyle 3 parmak kadar boşluk olmasına dikkat edin. Şimdi sütümü güzelce süzdürdüm. Şöyle tülbentte kalan fazla sütü de bu şekilde sıkarak alıyorum ve tenceremi artık ocağımın üzerine yerleştiriyorum. Tenceremizi ocağımızın büyük gözüne alalım ve ocağın altı da harlı ateşte olsun. Sütümüz kaynayana kadar ocağımızın altı harlı ateşte olacak ve bu şekilde kabarıp kaynamaya başladıktan sonra da ocağımızın altını orta ateşe getirelim. Ocak üzerindeki süt kaynamaya başladıktan sonra başından hiç ayrılmayalım ki taşmasın. Bu şekilde bir kepçe yardımıyla sütümüzü sürekli karıştırarak ve savurarak kaynatmaya devam edeceğiz. Sütümüz yağlı bir süt olduğu için bu şekilde kepçe ile sütü savurarak karıştırmak sütün üzerine de yağının daha çabuk çıkmasını sağlıyor. Böyle savurarak ve köpürterek sütü havalandırarak kaynattığımızda kaymağımız da daha bol miktarda çıkacaktır. Süt kaynamaya başladıktan sonra böyle ortalama 7-8 dakika kadar kaynatalım ve bu şekilde üzeri köpük köpük olunca da artık ocağımızın altını kapatarak sütümüzü kenarda soğumaya bırakalım. Sütü kepçeyle savurarak karıştırdığımızda üzeri böyle köpük köpük oldu ve kenarda bu köpükler artık böyle soğuyacak ve bir kaymak tabakası haline gelecek. Kullandığınız süt yağlı bir süt ise alacağınız kaymak miktarı da o derece fazla olacaktır. Ben Jersey inek sütü kullandığım için sütümün kaymağı da bol miktarda çıkıyor. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında hayvanlar taze ot tükettiği için de sütün kaymağı ve rengi böyle sarı oluyor. Evet, tezgahımın üzerinde soğumaya bıraktığım sütümün üzerinde sizin de gördüğünüz gibi sarı bir tabaka halinde kaymak oluşmaya başladı. Süt tenceresini soğuk bir ortama koyarsanız üzerindeki kaymağın oluşumu da daha hızlı olacaktır ve sütünüz de daha hızlı soğuyacaktır. Evet, benim tenceremin içerisindeki süt güzelce soğudu. Bu şekilde üzeri de kaymak tuttu. Artık tenceremi buzdolabının içerisine yerleştiriyorum. Tencereyi dolaba yerleştirirken hiç sarsmadan böyle altındaki sütlerin kaymağın üzerine çıkmasına sebep olmadan yavaşça yerleştirin ve tencerenizi kapağı açık olarak en az 24 saat kadar buzdolabında bekletin. Evet, buzdolabında 24 saat kadar bekletmiş olduğum tenceremi artık çıkardım. İlk olarak bir bıçak yardımıyla şöyle kenarlarını sıyırıyorum. Sonrasında da şöyle orta kısımdan böyle çizik atarak kaymağımı ikiye bölüyorum. Ve ardından uç kısımdan başlayarak ve böyle içe doğru katlayarak kaymağımı artık içerisinden alıyorum. Bu kaymağı dilerseniz tatlılarınızda, dilerseniz kahvaltıda ya da isterseniz buzdolabının dondurucu kısmında biriktirerek tereyağı yapımında da kullanabilirsiniz.
Kanalımda biriktirmiş olduğum kaymaklarla yapmış olduğum tereyağı tarifim de mevcut. İsterseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Sizler de videomda anlatmış olduğum tüm püf noktalarına dikkat ederek evinizde kendi kaymağınızı bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Ben almış olduğum kaymağın bir miktarını kahvaltı için ayırıyorum. Kalan kısmını da bu şekilde kapaklı bir kap içerisine koyarak ve kapağı kapalı olarak buzdolabının dondurucu kısmında biriktiriyorum. Kaymağını almış olduğum bu sütümün bir kısmını yoğurt yapımında, diğer kısmını da yine sütlü tatlılarımda kullanmak üzere dolabıma kaldırıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.